Zamanın izlerini taşıyan kadim bir şehir. Binlerce yıllık medeniyetin buluşma noktası, kültürlerin ve inançların yan yana yaşadığı topraklardayız. Bu şehrin her sokağı bir hatıra, her taşı bir hikaye anlatır. Bazen Asi'nin sessiz akışında, bazen çarşının kalabalığında, geçmişten bugüne, hüzünle ve umutla ayakta duran bir şehirdir Hatay. Hatıraların, acıların ve yeniden doğacak umutların kenti. Merhabalar, Mümtaz Göce ben. 6 Şubat depremlerinde kayıplar olan biri olarak işte şimdi karşınızdayım. ...6 Şubat'tan beri buradayız. Hiçbir yere çıkmadık. Memleketimizde kaldık. Çok zorluklar yaşadık. Gün geldi su bile bulamadık memleketimizde. Ama bugünlere de yine şükürler olsun. Hatay'da hayat yani her şey normale döndü diyemeyiz. İşte gördüğünüz gibi yani Hatay'da her şey zor içinde, yani zor mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Olayın üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen aslında ne değişti diye sorarsanız tam da bu karelerin çekildiği alan gibiyiz. Bir şeyler var, bir şeyler yok. Bir şeylerimiz tam ama hep bir şeylerimiz de eksik. Yine bu yaştan sonra çoktan beri çalışıyorum. Yine şimdiye kadar çalışıyorum yani. Çalıştık, ev aldık, yaptık, çocukları evlendirdik. Dedik inşallah tamam artık yaşayacağız. Bir de bu deprem geldi, geriye götürdü, geriye gitti. Yine Allah'ım şükür çocuklarıyla bizimle bir şey olmadı. Yine şükür olsun. Memleketimizdeyiz, evimizdeyiz. Hiçbir zaman gitmedik ve hiçbir zaman da gitmeyeceğiz. Hala 6 Şubat'tayız, hala acılarımız büyük. Bir şehrin kalbi çarşısında atar. Dar sokaklarında tanıdık yüzler, sıcak gülümsemeler ve daima bir samimiyet vardır. Her dükkanda ayrı bir hikaye, her esnafta ayrı bir umut. Nice insanın ayak sesini duyan, her köşesi anılarla dolan ve dayanışmanın adı olan yerdeyiz. 6 Şubat depremlerden itibaren Uzun Çarşı'da ciddi bir hasar aldı. Biz depremden ardından 40 yıl sonra yeniden faaliyete başlayıp çarşıyı tekrardan düzenleme çabasına girdik. Ve depremden bir 40 yıl sonrasında da tekrardan düzenlemeye girip faaliyete başladık. Çarşının durumu pek iç açıcı değil. Çünkü dükkanlarımızın hepsi hasarlı. Ne kadar Antakya, Uzun Çarşı ayakta durmaya çalışıyor deseler bile mümkün değil. O kadar yani duygulanıp ağladım. Çarşıya bile inemiyorum o kadarına yani.
Eski günler zor gelir ama umarım gelir. Bu süre zarfında olabildiğince insanlara umut olmaya çalıştık. Çarşı olarak birlik olmaya çalıştık. Herkes iş yerine bütün uzun çarşı esnafı olarak kepenkleri açtık. Enkazları kaldırdık ve bütün bütün çarşı olarak faaliyete tekrardan başladık inşallah. O günleri çok özlüyoruz, öyle değil mi? Çarşı sadece alışveriş değil, bir hafızaydı. Bu şehrin kokusunu alıyor musunuz? Mis gibi kokan kadayıfın, şifalı haytalının, eşsiz dönerin, fırında pişen ekmeğin, nar gibi kızaran künefenin. Hatay sadece bir şehir değil, kalbimizde yaşayan koca bir hikaye. Saray Caddesi'nde yükselen ezanla aynı sokakta çalan çan bu memleketin güzel bir özetiydi. İkisi de burada konuşuyor, ikisi. İkisi de burada. Ben diyorum sana hem kadın hem erkeksin. Bak annem odasındaydı büyük bir İlk sana koştu o sanırım. İlk sana koştu o anda da çöktü zaten. Çünkü Filiz de aynısını yaptı. Allah ikisi de içeride. Tabii ki hayat devam ediyor. Tabii ki kalbimiz atıyor. Tabii ki nefes almaya devam ediyoruz ama 6 Şubat'ın ya bir cehennemdi. Cehennemi biz yaşadık. Hem deprem anındaki korkudan hem deprem sonrasında enkazlardan, tozdan, insan kokusundan, cenaze kokusundan bahsediyorum. Hem iletişimsizlikten, cep telefonlarının çalışmaması, insanların birbirine ulaşamaması, tam bir kaos ortamı. Hatay eski günlerine zor döner. Yaşım 63 benim. Belki görürüz, belki görmeyiz. Bence torunlarımız görecek. Kapının önüne çıktığım zaman o zaman her yer kapalı, her yer böyle yıkılmış. O zaman ben depremi fark ettim. Daha önceden fark etmedim. Yanıma da kimliği aldım. O anda bir aklıma dedim ki ölürsem belki. Çoğu kişinin evi gitti, her şeye gitti yani. Çocukları, ailesi, kimsesi kalmadı yani, onu diyebilirim. Ama tutunmaya çalışıyoruz, iyi ve kötü tutunmaya çalışıyoruz.
yalvar yakar ya. Ne istiyorlarsa yaparız. Ne olur O gelsin. değil Sırayla bacım. Anlıyorlar. Ama dedi ki geleceğiz tamam bunu Tamam. çıkaralım dedi. ...6 Şubat 2023... ...saat 4:17... ...zaman durdu... ...sadece yer değil... ...gökyüzü de yarıldı... ...zifiri karanlığın içinde... ...feryatlar yankılandı... ...depremin sesi... ...gecenin sessizliğini parçaladı... ...ayaklarımız titriyordu... ...ama korkudan mı... ...soğuktan mı kimse bilmiyordu... Çok korktuk depremde. Yani Allah'ım şükür yine çıktık. Ama evleri gitti, aşağıları gitti. Bir şey kalmadı. İşte çalışıyoruz yani bir şey hiç almadık, kaldırmadık. Ama hayat devam ediyor. Aynı hayata dair de aslında aynı. Şu an 4 ayaklı bir sandalyenin üzerinde otursam da aslında zorlu süreçler içerisinde tam da arkamda gördüğünüz manzara gibi hayat zor tabii. O günden bugüne çok şey değişti. Yani eski akrabalar, eski tanıdıklar, yani nadir artık gözüküyor. Ne diyebilirim? Benim bir arkadaşım vardı, bütün ailesini kaybetti. Tek çocuğuyla beraber hayatta tutunmaya çalışıyor. Yani aklını yitirdi diyebilirim yani. O kadarı da hayat çok zor yani. Burada çadırda benim oğlum ölüp mü ölmeyik mi diye çadırı açık bakıyordum. Çünkü yüzü mosmordu. Bir şey de temin edemiyorduk ama en çok üzüldüğüm şey bir elinde gofret, bir elinde ekmek. Çölyak hastası bunların arasında yememesi gerek ama. Eski tarihi yok. Geri görünmez yani. Mümkün değil. Eski tarihi yerlerimiz çoğu yıkıldı. Çoğu zarar gördü zaten. Şehrimiz artık eski şehir değil. Şehrimiz artık eski Antakya değil. Şu an bulunduğumuz yer bile burada yüzlerce binlerce insan yaşadığı bir yer ve bakıyorsunuz ki benim çocukluğum da geçtiği yer. Kurtuluş tarafından bahsediyorum. Bu yüzden evet tabii ki evlerimize taşınacağız. Caddelerimiz yine olacak, sokaklarımız yine olacak. Aydınlatmalarımız yine olacak. Şu an yaşadığımız elektrik sorunu, su sorunu, toz sorunu, yani hava kalitesi sorunu, evet belki bunlar da geçecek ama binlerce insanın öldüğü bir şehirden bahsediyoruz. Onlarla beraber aslında biz ne kadar hayattayız onu da sorgulamak lazım. Ama ben hayata nasıl tutundum? Ben hayata iyilikle tutundum. Aslında belki de hep söylüyorum, iyilikten başka çaremiz de kalmamıştır. En azından ben kendi adıma konuşayım. Çünkü yaz süreciyle de ilgili ciddi tecrübelerim, acı tecrübelerim ve deneyimlerim oldu. Baba Hatay'da deprem oldu baba. Hatay'da deprem oldu. Şu an ekremın altındayım. Lütfen bir tane ambulans. Lütfen bir tane ambulans. Abi ben de çekmiyorum kolum. Peki şu koluma lütfen
Biz Hatay'dayız. Biz Antakya'dayız. Biz Samandağ'dayız. Biz hala 6 Şubat'tayız. Hani Hatay'da ne kadar zor şartlar varsa hepsini yaşıyoruz. Hani Hatay'ımızı gerçekten çok seviyoruz, terk etmiyoruz. Niye? Çünkü biz buralıyız yani. Burada doğduk, burada ölmek istiyoruz. Hatay'ın kokusu dahi biz buraya kesin dönüş yaptığımız zaman kokusu, anne diyor sana kavanozda kumları korum kokarsın. Hayır hayır, benim memleketim, ben Hataylıyım, yerlisiyim. Antakya'da doğdum, Hatay'da da Antakya'da ölmeye Rabbim nasip etsin. 21 metrekare bir yerden bahsediyoruz. 21 metrekare bir yerde insanlar hayatlarını geçirmeye çalışıyorlar. Küçükten beri çalışıyorum. Dedik inşallah ondan sonra yaşayacak. Çocukları evlendirdik, tamam kaldı. Yine işe döndük bir daha. Çalışıyoruz yani. Evet, Allah razı olsun, yapılıyor ama hemen olmuyor maalesef. Bayağı yani 2 yıldan beri mücadele ediliyor ama biraz daha ileriye dönse her şey daha iyi olur. Hatay'dan tek inşallah iyi olur. Mesela şu Parladyum yapılık. Oraya gittiğim zaman çok hoşuma gidiyor. Eski zaman böyle çarşı gibi aklıma geliyor ama artık geçmiş, gitti. Bizim derdimiz şu olmalı. Yani depremi İstanbul yaşadı, depremi şu an Balıkesir yaşadı, depremi Antalya yaşadı, İzmir yaşadı ve o yaşadıkları sallantının 2-3 katı bir yükseklikten, şiddetten bahsediyoruz. Böyle bir olayın ardından kimsenin aklının tam da eskisi gibi kaldığını söylemek biraz hayal olur. Yine yıkılmadık yani, hala ayaktayım, çalışıyorum. İnşallah eskisi gibi olur. Evlatlarını, evini, yatağını, televizyonunu izlerken mesela burada çok uzun zamandır söylemediğim bir şey söyleyeceğim. Yani ben hala fotoğraflarına, videolarına tam bakamıyorum. Yani bu çok büyük bir sorun. 2,5 yıl geçti ama her ne kadar ayakta dursam da, her ne kadar gülsem de, gülmeye çabalasam da, oradan oraya koştursam da ben kendim halen çocuklarımın ve eşimle olan onlarca, yüzlerce videoyu izleyemiyorum. Bu topraklarda, isimsiz mezarlarda, isimsiz acılar var. Cenazesi olmadan yas tutan, kefensiz gömen, çamurun ve enkazın içinde bir anne çocuğunu arıyor, bir baba ses veremeyen, yıkılan evine bakıyordu. Yağmur da dinmedi, çığlıklarda. Dua edemeden uğurlanan binlerce insan. Sadece binalar değil, hayatlar da yıkıldı. Bir şehir değil, bir hafıza gömüldü toprağa. Kimi çocuğunu bulamadı, kimi annesini. Bir tahta parçasına kardeşinin adını yazanlar vardı. Çünkü bir mezarı olması bile büyük nimetti. Deprem değil, bir savaş gibi. Ve biz hala kayıp, hala eksik, hala acı içindeyiz.
Nereye gitsen illaki Hatay sevgisi, Hatay memleketi aşkımız var yani. Bunu diyebilirim. Yani yapamıyoruz, başka yerde yapamıyoruz. Hala umut var. Daha da iyi olacağız inşallah. Umarız ileriki yıllarda veya ileriki aylarda herkes tekrardan geri döner. Hatay'ın röntgeni insanlar evlerine taşındıktan sonra ortaya çıkacak. Çünkü gerçekten ne kaybettiğimizi o zaman daha iyi anlayacağız. İnşallah iyi olacak. Diyorlar inşallah iyi olacak. Biz bekliyoruz bakalım. Konteynerde oturuyoruz işte. Biz Hatay'ın çocuklarıyız. İstiyoruz ki bu memleket yeniden ayağa kalksın. Kalan ömrümü iyiliğe adadım. İyilikten kastım da aslında çocuklar. Çocukların ruhu bana iyi geliyor. Başka yerlere gittik, Allah razı olsun. Dört dörtlük baktılar ama tabii ki insanın yurdu gibi olmuyor. Yani Allah razı olsun devletimizden. Sütümüzü, gofretimizi, kıyafetimizi, her şeyimizi temin edildi. Ben de umut edenlerin en başındayım. Allah yine de devletimize zeval vermesin. Ya umudumuz var, umut var. Eski sistem, eski şeyler dönmeyecek ama umudumuz var. Gerçekten umudumuz var. Çünkü umut etmeden olmuyor bu hayatta. Her şeye rağmen dimdik ayakta kalıyoruz. Yeniden inşa edilecek bir memleketimiz var. Yeniden ayağa kalkacak, yeniden kalan insanlarla, kalan Antakyalılarla, kalan Samandağlılarla, kalan Hataylılarla beraber tekrardan eksik bir şekilde de olsa ayağa kalkacağız. Yine bin şükür. Allah razı olsun severler, yardım ederler. Hepsine yani teşekkür ederim. Ne yapacağım? Ama gene de bırakamıyoruz. Çünkü Hatay sevgisi bir başka bizim için. Evet, biz depremi yaşayan bölgedeki insanları, bir Hataylıyı, bir Maraşlıyı, bir Adıyamanlıyı 6 Şubat'tan bu yana ne yazık ki gerek sosyal medyada gerek başka türlü yerlerde önce depremzede dediler ki ben depremzede kelimesine de karşıyım. Biz deprem mağduruyuz. Biz aslında belki de bir umutzedeyiz şu anda. ...53.537 canımız, 107.213 yaralımız, yüzlerce bulunamayan kaybımız. 100 ülke, 650.000 çadır ve 350.000 konteynerla seferber oldu. Gidenler oldu, artık istese de dönemeyecek olanlar var. Ama kalanlar hiç susmadı. Birbirimizin elinden tuttuk. Ağlarken bile sarmaladık birbirimizi. Sadece deprem zamanında değil, deprem sonrasında da İstanbul'dan Trabzon'a, Ankara'dan Diyarbakır'a, İzmir'den Bursa'ya tüm Türkiye bir oldu. Hatay başta olmak üzere depremi yaşayan tüm şehirlerimize can oldular. Binlerce yıllık bir tarihin, farklı inançların, kültürlerin, dillerin bir arada nefes aldığı topraklar. Kiliseyle caminin yan yana, ezanla çanı duyurduğu yer. Biz bu kadim mirasın çocuklarıyız. Yıkıldık, evet. Ama küllerimizden yeniden doğacağız. Toprağa düşen gözyaşımız, yarının umuduna su olacak. Umuda tutunanlar, yarasına rağmen yürüyenleriz. Biz Hatay'ın ta kendisiyiz. Bizler artık depremzede değil, hepimiz birer umutzede.